Pembe renkli tüyleri ve meşhur uzun boyunlarıyla flamingolar, en büyüleyici ve gezegendeki en tanınmış kuş türlerinden biri olarak kabul ediliyor. Kıvrımlı boyunları, canlı renkleri, ince bacakları ve geniş kanat açıklıkları ile bu güzel kuşlar, Afrika, Asya, Avrupa ve Güney Amerika'nın tropikal bölgelerinde bulunur. Zarif kuğu benzeri boyunları, şapşal davranışları ve metanetli duruşları, onları dünyanın her yerindeki insanlar için ikonik bir hayvan haline getirmiştir. 1 numara, flamingolar ömürleri boyunca pembe kalmazlar. Bebek flamingolar gri veya beyaz tüylerle doğarken, en az 2 veya 3 yıl pembe renge geçiş yapmazlar. Flamingolarla ilgili inanılmaz gerçeklerden biri de, tüylerinin pembe renginin, yedikleri yiyeceklerden kaynaklanmasıdır. Tuzlu su habitatlarından küçük kabuklular, karides ve algler gibi şeyler yerler. Bunlar, birçok bitki ve hayvanda kırmızı rengi etkileyen bir pigment olan karoten içermektedir. Zamanla bu karotenoidler, flamingonun tüylerine kırmızı, pembe veya turuncumsu bir renk katmaya başlar. Ne yedikleri ve ne kadar yedikleri ise, tüylerindeki renk yoğunluğunu etkiler. Bazı flamingoların daha parlak pembe, bazılarının ise daha soluk tonlarının olmasının nedeni de budur. Örneğin, Karayip veya Amerikan flamingolarının parlak, mercan pembesi tüyleri varken, büyük flamingoların soluk pembe renkleri vardır. 2 numara, 6 flamingo türü vardır. Avrupa'dan Orta Doğu'ya, Asya'dan Afrika'ya, Güney Amerika'dan Karayiplere ve hatta Florida'da birkaç taneye kadar, neredeyse dünyanın her yerinde yaşayan 6 flamingo türü vardır. Büyük flamingo, en büyük flamingo türüdür ve 1,5 metre uzunluğa kadar büyüyebilmektedir. En nadir tür, Güney Amerika'nın en dağlarında bulunan en flamingosudur. En flamingoları, James flamingoları, Şili flamingoları ve küçük flamingolar, savunmasız veya yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. 3 numara, zorlu koşullarda yaşarlar. Flamingolar kıyı lagünlerinde, göllerde, bataklıklarda, çamurluklarda, gelgit düzlüklerinde, mangrove bataklıklarında ve kumlu adalarda yaşar. Ancak bu kuşlar, su koşulları konusunda pek seçici değillerdir. Örneğin, 65 derece kadar sıcak sular ile, -6 dereceyi bulan gece soğuklarında yaşayabilmektedir. Ayrıca flamingolar, hem tatlı suda hem de tuzlu suda yaşayabilirler. Sudaki tuzu filtreleyen bir de bezleri vardır ki, bu bezler daha sonra, tatlı suda durulanarak tuzlu suya atmaktadır. 4 numara, bilekleri çok uzun olup, tek ayak üzerinde uyuyabilmektedirler. Bilim adamları nedenini tam olarak bilmeseler de, flamingolar genellikle tek ayak üzerinde durarak, diğer ayağı vücutlarının altına sıkıştırırlar. Bununla birlikte, bükülen eklem kesinlikle diz kısmından değil, flamingonun ayak bileği kısmıdır. Dizleri bacaklarının üzerinde çok daha yukarıda, vücutlarına yakındır. Çoğu zaman tüyleriyle kaplı oldukları için görünmeleri zordur. Flamingoların neden tek ayak üzerinde durdukları bilinmese de, birkaç teori vardır. Birincisi, özellikle soğuk sudayken vücut ısısını korumak için bunu yaptıklarıdır. İkincisi ise, iki ayak üzerinde durduklarında daha fazla kas gücü kullanmaları gerektiğinden, tek ayak üzerinde durarak bu kaybı aza indirerek, yorgunluğu azaltmaktır. 5 numara, ömür boyu çiftleşen mükemmel dansçılardır. Çiftleşme mevsiminde erkek flamingolar, bir eş bulmak için karmaşık dans hareketleri yaparlar. Şimdiye kadar bilim adamları, flamingolarda en az 136 dans hareketi kombinasyonunun haritasını çıkarabilmişlerdir. Örneğin, kafa sallama yaygın bir başlangıç hareketi olmasının yanı sıra, erkek flamingolar, başlarını bir yandan diğer yana çevirerek senkronize bir yürüyüşte toplanırlar. Diğer birçok kuş türünün aksine, dans başlar başlamaz dişi flamingolar da katılır. Bir dişi, bir erkeğin dans hareketlerinden etkilenirse, onun ömür boyu eşi olarak kalmaktadır. 6 numara, ebeveynlik sorumluluklarını eşit olarak paylaşırlar.
Erkek ve dişi flamingo çiftleştikten sonra, tek bir yumurta için çamurdan bir yuva yapmak için birbirlerine yardım ederler. Yumurtaya bir şey olduğunda, dişi flamingo bir sonraki yıla kadar yuvaya yeni yumurta bırakmaz. Hem erkek hem de dişi sırayla yumurtayı kuluçkaya yatırır. Bebek flamingo yumurtadan çıktıktan sonra, ebeveynler sırayla onunla ilgilenmeye devam eder. Ayrıca bebek flamingolar, küçük vücutlarını sıcak tutmaya yardımcı olan, beyaz veya gri kabarık tüylerle doğarlar. İlk birkaç ay sadece ebeveynleri tarafından yapılan sütü içerler. Erkek ve dişi flamingolar, sindirim kanallarından sütü üreterek, ardından küçük yavruları için kusar. 7 numara, güçlü yüzücüler ve güçlü uçuculardır. Bir flamingonun uzun, sırık gibi vücudu hareket ettiğinde sakar görünebilir. Bununla birlikte, flamingolar aslında güçlü yüzücüler ve çok zorlu uçuculardır. Kuşların çoğu uçarken ayaklarını havaya kaldırsa da, flamingolar uzun bacaklarını altlarından uzatarak uçarlar. Bu durum dengede olmalarına yardımcı olarak, onları daha aerodinamik yapar. Aslında flamingolar, saatte 55 km hızla da uçabilirler. Yırtıcı hayvanlardan kaçınmak için ise, genellikle geceleri uçarlar. 8 numara, dilleri Antik Roma'da yenilmekteydi. Bu gerçek, bugün biraz garip ama, eski Romalılar flamingo dilleri yemişlerdir. Kuşun tamamı orta sınıf bir yemek olarak görülse de, bir flamingonun dilini yemek incelik olarak görülmekteydi. Sadece yüksek rütbeli veya zengin Romalılar, böyle bir lüksü karşılayabilirdi. Bazı durumlarda eti de pişirilerek yenmekteydi. Akşam yemeğinde, kızartılmış Phenicopterus veya kızıl kanat servis etmek, seçkin bir statü simgesiydi. Neyse ki bugün flamingolar korunan bir türdür ve, bu kuşları yemek ya da öldürmek yasa dışı sayılmaktadır. 9 numara, beslenmelerini baş aşağı doğru yaparlar. Bir flamingonun boynunda 19 kemik vardır ve bu da ona çok fazla esneklik sağlar. Bu flamingolar için kullanışlıdır çünkü, yedikleri yiyecekler göletlerin ve göllerin dibindedir. Bir flamingo, algleri, küçük kabukluları, yumuşakçaları, böcekleri ve küçük balıkları toplamak için, başını ters çevirerek suya doğru daldırır. Flamingonun gagasındaki lamel olarak adlandırılan, küçük, fırça benzeri plakalar, fazla suyu ve tortuyu filtreleyerek, geride yalnızca lezzetli yiyeceklerini bırakır. 10 numara, uzman mühendislerdir. Flamingolar usta mühendislerdir. Yumurtalarını ve civcivlerini güvende tutmak için, her yıl yeni bir yuva oluştururlar. Çamurdan oluşan tümseye sıfırdan başlayarak, ana kuş, çamur ve kum topaklarını bir araya getirerek, yavaş yavaş küçük bir volkan gibi görünen bir tümsek oluşturur. Bu höyük, güneşte sertleşerek, yumurtaları ve civcivleri tutmak için sağlam bir temel sağlar. Ayrıca, üzerine oturduğu nemli topraktan da su çeker. Bu su buharlaşır ve civciv bu süreçte soğumaktadır. Höyük ayrıca, yumurta ve civcivleri ani mevsimsel sellerden uzak tutacak kadar yüksek, hakim rüzgarlardan koruyacak kadar da kapalıdır. Ayrıca, yüksek sıcaklıklarda ve doğrudan güneş ışığında, yumurtayı ve civcivi de serin tutmaktadır.